Bulutsular 13.5 milyar yıl önce. Büyük patlamadan 13 bin yıl sonra helyum ve hidrojen atomları oluşmuş ve uzay zamanı kaplamıştı. Sıcaklıklar onların oluşması için uygun dereceye düşmüştü. Madde, antimadde ile olan savaşı kazanmış ve kendini yerçekiminin kollarına bırakmıştı. Artık yerçekiminin madde üzerinde hakimiyeti devreye girecek ve maddeleri bir araya getirerek gök cisimlerini oluşturmaya başlayacaktı. ...200-300 bin yıl sonra. Belki de en iyi görünen göksel nesneler arasında bulutsular, bir başka ismiyle nebulalar ilk sırada yer alır. Günümüzde içerisinde birçok gök cismi barındıran bulutsular, büyük patlamadan 300 bin yıl sonra hidrojen ve helyum gazlarından oluşuyordu. Yerçekimi kuvvetleriyle bulutsularda bir alanda toplanmaya başlayan bu hidrojen ve helyum gazları muazzam büyüklüklere ulaştıklarında artık ilk yıldızları oluşturmaya başlayabilirlerdi. Yıldızların yaşamları sonraki bölümün konusu. Bu bölümde ilk mega yapıları olan nebulaları inceleyeceğiz. İlk önce nebula çeşitlerine bakacağız. Orion nebulasının yapısına göz atacağız. Gezegenimsi bulutsuları inceleyeceğiz. Nebula çeşitleri dörde ayrılır. Bunlardan birisi kara bulutsudur. Yoğun gaz moleküllerinden oluşmuş koyu bir bulutsu çeşididir. Yıldızlardan gelen ışığı emerek karanlığına çeker. Herbig-Haro nesnesi ve Rho-Ophiuchi bulut kompleksi karanlık bulutsularda gözlemlenmiştir. Karanlık bulutsular doğmuş karbon monoksit ve nitrojenle kaplanmış toz parçacıkları nedeniyle ortaya çıkmaktadır. H2 bölgesi adı verilen bulutsu çeşidi, iyonize edilmiş bir yıldızlar arası atomik hidrojen bölgesidir. Buradaki hidrojenlerin hayatları 1 ila 2 milyon yıl sürer. Yıldızlar bunları kütle çekimiyle yakalayarak yakıt olarak kullanırlar. Üçgen Gökadası'nda dev bir H2 nebulası bulunmakta. Orion bulutsusu H2 türü bir bulutsudur. H2 türü bulutsulara dağınık nebula da denilmekte ve sarmal galaksilerle dağınık galaksilerde bulunmaktalar. Süpernova patlamalarıyla ortaya çıkan süpernova kalıntıları adı verilen nebula, Güneş sistemimizi oluşturan nebula çeşididir. Dev yıldızların patlaması anlamına gelen süpernovaları sonraki bölümlerimizde ayrı bir başlık olarak ele alacağız. Yengeç bulutsusu, HBH3 ve Tycho gibi Tycho bulutsular ve süpernova sonrası oluşmuş bulutsulardır. H2 türü bulutsulara dağınık nebula da denilmekte ve sarmal galaksilerle dağınık galaksilerde bulunmaktalar. Gezegenimsi bulutsular. Kırmızı dev yıldızların patlamalarıyla oluşup uzaya dağılan parçacıklardan oluşan sarmal bir nebuladır. Gezegenimsi adı kendisinin küçük olmasından değil, sadece yuvarlak olmasından gelmektedir. Gezegenlerle bir alakası yoktur. Kedi gözü nebulası, Helis bulutsusu, aslan bulutsusu ve limon dilimi bulutsusu gibi bulutsular gezegenimsi yani yuvarlak tip bulutsulardır. Gözlemlenebilmiş gezegenimsi bulutsuların yaklaşık 5'te 1'i küreseldir. Ancak bunların çoğunluğu küresel olarak simetrik değildir. Orion nebulası. Dünyadan 1500 ışık yılı uzaklıkta yer alan bu renkli gaz bulutu, Dünya'ya en yakın yıldız oluşturan bölgedir.
Orion bulutsusu, çevredeki gazların parlamasını sağlayan, muazzam miktarda enerji yayan devasa genç yıldızlar içerir. Orion bulutsusunu dürbün kullanarak kolayca görebilirsiniz. Ancak renkler burada gösterilenden çok daha soluk olacaktır. Yamuk yıldızlar. Orion bulutsusunun kalbinde trapezyum adı verilen çok parlak, yeni oluşmuş yıldızların bir kümesi vardır. Bu yıldızlar Güneşimizden 30 kat daha büyüktür ve yoğun enerjileri çevredeki bulutun çoğunu aydınlatır. Bebek yıldızlar. Orion bulutsusundaki en genç yıldızlar hala yoğun gaz ve toz diskleriyle çevrilidir. Hubble Uzay Teleskobu, Propolidis olarak da bilinen bu disklerin 30'unu fotoğrafladı. Belki de Dünya benzeri bir gezegen daha sonra bu gaz ve toz bulutundan oluşabilir. Yıldızları doğuran gaz bulutları moleküler bulutlar olarak bilinir ve hidrojen gazından oluşur. Hidrojenin çoğu uzaya inanılmaz derecede ince yayılırken bir şey bulutu rahatsız ederse daha yoğun kümeler oluşabilir. Bu gerçekleştiğinde gaz kümeleri yerçekimi nedeniyle büzülmeye başlayabilir ve daha fazla gaz çekerek merkezlerinde birikir. Sonunda gerçek bölgeler o kadar yoğun olur ve ısınır ki yıldızlar oluşur. Bu parlak yeni doğan yıldızlar oluşturdukları bulutları aydınlatarak göz kamaştırıcı bir ışık ve renk görüntüsü oluşturabilir. Nair al-Saif, Orion'un kılıcındaki en parlak yıldızdır. Genç yıldızlardan gelen yoğun ultraviyole radyasyon, gaz bulutlarındaki atomların ışık yaymasını sağlar. Her element kendine özgü bir renk yayar. Örneğin hidrojen kırmızı yanar. Canlandırılmış görüntüdeki turunculuk bundan kaynaklanır. Havai fişeklerde farklı elementlerin farklı ışıklarını görebilirsiniz. Nebulalarda aynı zamanda sıcak gaz içeren kabarcık şeklindeki bölgeler bulunur. Bu bölgeler yıldızların oluşması için en uygun noktalardır. Yeni doğan devasa yıldızların şiddetli yıldız rüzgarları, olağanüstü görünen gaz ve toz yayları oluşturur. Bu gaz ve toz demetleri hidrojenden oluşur. Karanlık alanlar ışığı engelleyen toz bulutlarıdır. Gezegenimsi bulutlar nasıl oluşur? Birinci adım, yaşlanan kırmızı dev. Güneşle yaklaşık aynı kütleye sahip bir yıldız, ömrünün sonuna yaklaştığında enerji üretimi artar ve dış katmanları şiştikçe kırmızı bir dev haline gelir. Yaşlanan bir kırmızı dev, helyum ve hidrojen füzyonunun meydana geldiği ve büyük miktarda enerji üreten sıcak, yoğun gaz kabukları ile çevrili, karbon bakımından zengin bir içeriğe sahiptir. İkinci adım, kararsız yıldız. İki kuvvet yıldızın boyutunu korur. İçe doğru etki eden yerçekimi ve nükleer olaylar sonucu enerji çıkışı tarafından üretilen dışarı doğru etki eden basınç. Enerji üreten füzyon reaksiyonları sıcaklık ve basınç değişikliklerine duyarlıdır. Bu nedenle bunlardaki küçük değişiklikler yıldızın boyutunda dengesizliğe neden olarak büyük ölçekli titreşimlere neden olabilir.
Üçüncü adım. Dış katmanlar ayrılır. Her titreşimin uçlarında kırmızı dev o kadar hızlı genişler ki dış katmanlarındaki gaz yıldızın yer çekiminden tamamen kurtulabilir ve uzaya karışabilir. Gaz ayrıca yıldızın sıcak çekirdeğinden çıkan parçacıkların ve fotonların küçük ışık paketleri uyguladığı basınçla da itilir. Dördüncü adım. Gezegenimsi bulutsu formları oluşur. Yıldız, gaz katmanlarının gittikçe daha fazla dökülmesiyle çekirdek ortaya çıkar. Bu aşamada genellikle büyük ölçüde helyum füzyonu tarafından üretilen karbondan oluşur. Çekirdek tarafından verilen yoğun ultraviyole radyasyon, sıcaklıktaki farklılıklar nedeniyle çeşitli renklerde parlamaya veya florlaşmaya başlayan, fırlayan gaz bulutlarını ısıtır. Beşinci adım. Gezegenimsi bulutsu genişliyor. Bulutsu uzaya genişlerken merkezi yıldızından gelen uyarılma azalmaya başlar ve gazlarından gelen ışıltı solmaya başlar. Gezegenimsi bir bulutsu tipik olarak birkaç on binlerce yıl sürer. Tipik bir güneş benzeri yıldız için milyarlarca yıl ile karşılaştırıldığında ve bu süre zarfında sürekli olarak gelişir. Altıncı adım. Beyaz cüce kalıntıları. Son olarak kalan tek şey beyaz cüce olarak bilinen yıldızın bitkin çekirdeğidir. Son derece sıcak olmasına rağmen küçük boyutu nedeniyle uzaktan zayıf görünür. Bulutsunun malzemesi uzaklaştıkça yıldızlar arası ortamın bir parçası haline gelir. Bu, galaksideki yıldızlar arasındaki boşluğu dolduran yaygın maddedir. Zamanın başlangıcından saniyeler sonra evren, ışık hızından daha büyük bir hızla genişlemiş ve ilk proton ve nötronlar oluşmuştu. Ancak evrende bu atom altı parçacıklardan başka bir madde yoktu. Sıcaklıklar, maddelerin bir araya gelmesini sağlayacak olan yerçekimini engelliyordu. Binlerce yıl geçtikten sonra artık sıcaklıklar düştüğünde atom altı parçacıklar bir araya gelip helyum ve hidrojen atomlarını oluşturdu. Bulutsular halinde evreni kaplayan atomlar yerçekimiyle ilk yıldızları oluşturacaktı. Gelecek bölüm, ilk yıldızların oluşumu ve yıldızların yaşamı.